Herkese merhaba. Bugün 20. yüzyılı şekillendiren, hatta günümüz dünyasını anlamak için bile kilit bir metni ele alacağız. Edward Bernays'in 1988'de yazdığı ama etkisi hiç geçmeyen o meşhur ve bir o kadar da tartışmalı kitabı Propaganda. Gelin işe, Bernays'in tüm tezinin üzerine oturduğu o en çarpıcı, en çok tartışılan sözüyle başlayalım. Bu cümle aslında kitabın bütün felsefesini bir özeti gibi. Kulağa biraz sarsıcı geliyor değil mi? Demokratik bir toplumda manipülasyonun önemli bir unsur olması. Peki Bernays ne diyor? Aslında temelde şunu söylüyor. Kararlarımızı tamamen özgür irademizle aldığımızı düşünsek de aslında perdenin arkasında ipleri elinde tutan bir yapı var. İşte o yapıya Bernays görünmez hükümet adını veriyor. Peki kim bu görünmez hükümeti oluşturanlar? Bernays'e göre onlar kitle psikolojisini çok iyi anlayan, toplumun nasıl düşündüğünü, neye tepki verdiğini bilen küçük ama etkili bir elit grup. Aslında gerçek gücü elinde tutanlar da onlar. Çünkü kamuoyunun zihnini, gündemini ve hatta zevklerini onlar şekillendiriyor. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bernays bu durumu kötü bir şey, bir komplo gibi anlatmıyor. Tam tersine bunu modern toplumun kaosa sürüklenmemesi için zorunlu ve hatta mantıklı bir çözüm olarak sunuyor. Yani ona göre bu bir hata değil, demokrasinin doğal bir sonucu. İşte bu noktada demokrasinin o kitaplarda okuduğumuz ideal haliyle gerçek hayattaki işleyişi arasına kalın bir çizgi çekiyor. Teoride evet, her birimiz oturup bütün bilgileri okuyup en doğru kararı kendimiz veririz. Ama pratikte bu mümkün mü? Bernays'e göre bu tam bir kafa karışıklığına ve karar felcine yol açardı. Ve işte bu karmaşadan kaçınmak için bizler toplum olarak bu görünmez hükümetin bizim için seçenekleri azaltmasına, bilgiyi filtrelemesine adeta gönüllü olarak izin veriyoruz. Yani Bernays'e göre bu bir dayatma değil, düzenli ve işleyen bir toplumda yaşamanın karşılığında ödediğimiz bir bedel gibi. Peki bu yönlendirme tam olarak hangi araçla yapılıyor? Bernays bu sorunun cevabını vermekten hiç çekinmiyor ve o araca yeni propaganda diyor. Şimdi propaganda kelimesi o dönemde özellikle Birinci Dünya Savaşı yüzünden oldukça kötü bir üne sahip. Ama Bernays bu kelimeyi adeta temize çıkarmaya çalışıyor. Ona göre propaganda özünde ne iyi ne de kötü. O sadece bir fikri geniş kitlelere ulaştırmak için kullanılan organize bir yöntem, bir araç. Hatta bu görüşünü desteklemek için o dönemin saygın bilim dergilerinden birini referans gösteriyor. Yani diyor ki meselenin kendisi değil, niyeti önemli. Eğer bilerek yalan söylüyor, topluma zarar veriyorsanız evet bu kötü propagandadır. Ama bunun dışındaki her şey meşru bir iletişim çabasıdır. İşte yeni propagandayı eskisinden ayıran en temel fark da bu. Eski propaganda mesajını doğrudan kalabalıklara bağırırdı. Yeni propaganda ise çok daha zekice hareket ediyor. Bireyleri değil, bireylerin ait olduğu, güvendiği, sadakat duyduğu grupları hedef alıyor. Meslek odaları, dernekler, sosyal kulüpler. Çünkü Bernays toplumu birbiriyle bağlantılı bu ağlardan oluşan bir yapı olarak görüyor. İşte bu gruplar üzerinden kitleleri etkileme bilimine de Bernays'in o en ünlü ve belki de en tüyler ürpertici kavramı geliyor. Rıza mühendisliği. Gelin şimdi bu mühendisliğin psikolojik planlarına biraz daha yakından bakalım. Rıza mühendisliğinin temel mantığı şu: İnsanlarla doğrudan tartışmaya girme, onlara bir şeyi zorla kabul ettirmeye çalışma. Bunun yerine öyle bir ortam, öyle bir atmosfer yarat ki o şeyi sanki kendileri istiyormuş gibi hissetsinler. Yani amaç bir fikre karşı olan direnci kırmak değil, o direncin etrafından dolaşmak. Kitaptaki o klasik piyano satma örneği bu stratejiyi mükemmel bir şekilde anlatıyor. Amaç insanlara gidip piyanomuz çok güzel alın demek değil. Çok daha dolaylı bir yol izleniyor. Önce mimarlar ve dekoratörler gibi fikir liderleri müzik odası konseptinin evlerde ne kadar şık ve prestijli durduğuna ikna ediliyor. Bu fikir bir kere yayıldıktan ve insanlar evimde bir müzik odası olmalı arzusuna kapıldıktan sonra o odayı doldurmak için bir piyanoya zaten kendileri ihtiyaç duyuyor. Peki bu yaklaşımın psikolojik temeline tabii ki dayısı Sigmund Freud'un teorileri. Bernays diyor ki insanlar genellikle davranışlarını mantıklı nedenlerle açıklarlar. Ama aslında bizi harekete geçiren asıl güç bilinçaltımızda yatan çoğu zaman farkında bile olmadığımız gizli arzulardır. İşte başarılı bir propagandacı insanların söylediklerine değil o gizli güdülere hitap etmelidir. Bernays, işte o gizli güdüleri harekete geçirmek için kullanılabilecek bir dizi psikolojik kaldıraç tanımlıyor. Nedir bunlar? Güvendiğimiz bir lideri sorgusuzca takip etme isteğimiz,
Düşünürken kolaya kaçıp klişelere sığınmamız, sürden ayrılma korkumuz ve kolay kolay vazgeçemediğimiz duygusal alışkanlıklarımız, işte bunlar kitlelerin zihnindeki o hassas düğmeler. Ve bu düğmelere basmanın en verimli yolu kitlelere tek tek ulaşmaya çalışmak değil. O kitlenin dinlediği, güvendiği, takip ettiği liderleri ve kanaat önderlerini hedef almak. Çünkü bir grubun liderini bir fikre ikna ettiğinizde domino taşı gibi tüm grup onu takip etmeye eğilimi gösterir. Gözden düşmüş kadife kumaşını yeniden moda yapma kampanyası da bunun harika bir örneği. Tüketicilere doğrudan kadife alın denmiyor. Bunun yerine Parisli moda ikonları ve sosyetenin önde gelen isimleri kadife giymeye teşvik ediliyor. Onlar bir şey giydiğinde moda dergileri bunu yeni trend olarak sunuyor ve kısa sürede talep adeta patlıyor. Peki, tüm bu teoriler 1928'de yazılmış bir kitabın sayfalarında mı kaldı? Elbette hayır. Bernays'ın fikirleri 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan modern halkla ilişkiler, reklamcılık ve hatta politik danışmanlık sektörlerinin adeta temelini, manifestosunu oluşturdu. Düşünsenize, Birinci Dünya Savaşı'nda test edilen bu kitle ikna yöntemleri zaman içinde çok daha gelişmiş, çok daha sofistike bir hal aldı. Ama temel mantık aslında hiç değişmedi. Günümüzün sosyal medya fenomenleri, veri analistleri, dijital pazarlama uzmanları aslında hepsi Bernays'in tarif ettiği o görünmez yöneticilerin 21. yüzyıldaki birer yansıması. Ve en sonunda Bernays kitabını oldukça elitist bir fikirle noktalıyor. Diyor ki, toplumsal ilerleme ve gelişme kitleleri kendi haline bırakarak olmaz. Ancak zeki ve vizyoner bir azınlığın kitleleri yeni ve doğru fikirlere yönlendirmesiyle mümkün olabilir. Bu demokrasi anlayışımıza meydan okuyan hem rahatsız edici hem de üzerinde düşünmeye değer bir sonuç. Ve bu analiz bizi günümüze ve hepimizi ilgilendiren o büyük soruya getiriyor. Bernays bu kitabı yazdığından bu yana neredeyse bir asır geçti. Haber akışımızı şekillendiren algoritmaların, tüketim alışkanlıklarımızı belirleyen influencerların olduğu bu yeni dünyada, sizce günümüzün görünmez yöneticileri kimler ve ipleri hangi yöntemlerle çekiyorlar? Bu soru üzerine düşünmekte fayda var.